Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak hep birlikte bir ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın yapmış olduğu açıklamalara gideceğiz. Tom Barak, Türkiye'nin F-35 alımı, devamında Türkiye-İsrail ilişkileri ve son olarak da Türk askerlerinin Gazze'deki pozisyonuna ilişkin çok önemli açıklamalar yapmıştı. Detaylar bir karşımıza gelsin. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenen bir konferansta konuşan Tom Barak, Türkiye'nin S-400 sistemlerinde işletebilirlik sorunlarını çözdüğünü, çünkü sistemlerin kullanımda olmadığını belirtti. Ancak Ankara'nın hala bu sistemlere sahip olmasının ABD açısından sorun oluşturmaya devam ettiğini vurguladı. Barak, bu meselenin önümüzdeki 4 ila 6 ay içerisinde çözüleceğine inanıyorum dedi. Türkiye'nin Rus yapımı S-400'leri elden çıkarmaya yaklaşıp yaklaşmadığı sorulduğunda ise Barak evet yanıtını vermişti. S-400, F-35 Amerika-Türkiye krizindeki son durum bu şekildeymiş. Tom Barak'ın açıklamalarına göre 4 ila 6 ay içerisinde bu sorun çözülüp Türkiye'ye F-35'ler verilecekmiş. Fakat şunu hatırlatmak isterim. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Trump'la Beyaz Saray'da görüşme yaptıktan hemen sonra Tom Barak yine Türk medyasına konuk olmuştu. Orada ne diyordu? Büyük ihtimalle bu sene sonunda, yani 2025 yılı bitmeden Türkiye'ye F-35'ler verilecek. Bu anlaşmanın önündeki engeller kaldırılacak demişti. Fakat bugüne geldiğimizde 4 ila 6 ay süre veriyor. İşte hani bazı iddialar vardı ya daha öncesinde. ABD askerleri işte Mürtet'teki veyahut'taki ülkemizdeki S-400 bataryalarının kontrol odasına girecekmiş. Onlar kontrol edecekmiş falan filan. Bu iddiaların hepsi yalanlanmıştı. Yani işletebilirlikten kasıt eğer buysa bu iddiaların hepsi zaten yalanlandı. Milli Savunma Bakanlığımız diyor ki S-400 bizim milli güvenlik mevzumuzdur ve hiçbir şekilde tartışmaya açmayız diyor. Bakalım neler yaşanacak. Hemen devamında Tom Barak İsrail-Türkiye ilişkilerine de değinmişti. Açıklamalarından öne çıkan detayları sizler için not etmiştim. Tom Barak diyordu ki Türkiye ile İsrail arasında eninde sonunda bir ilişki kurulacaktır. Ya İbrahim anlaşmalarıyla ya da Süleyman anlaşmalarıyla ya da hibrit modelle. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler kötü. 7 milyar dolarlık ticaret bir günde kayboldu. Türkiye İsrail'i büyük İsrail olarak görüyor. Netanyahu'nun amacının içindeki insanları korumak değil, topraklarını genişletmek olduğunu düşünüyorlar. Erdoğan ile Netanyahu arasındaki atışmanın sonu gelecektir. Günün sonunda bunlar sadece söylemler. Erdoğan çok zor bir durumu idare etme konusunda çok iyi bir iş çıkartıyor. ABD olarak Erdoğan'ın Osmanlı'yı yeniden kurma niyetinde olduğunu düşünmüyoruz. İstanbul ve Ankara ile uğraşmak yetiyor zaten. Netanyahu için de aynısı. İsrail tüm taraflardan baskı altında. Büyük İsrail felsefesi iş ilişkileri ve refah ile teoride yapılabilir ama coğrafya olarak yapılmayacak. Tüm bunlar sadece dışarıya yönelik söylemler ve siyaset. İkisi için de zor. Bu sadece siyaset ortadan kalkacaktır. Akabinde Tom Barak Türkiye'nin NATO ilişkilerine değinmişti. Diyordu ki Türkiye'nin ABD'den sonra en büyük ikinci NATO müttefiki olduğundan ve Avrupa'nın onlara saygı duymadığından bahsediyoruz. Avrupa onları hala Avrupa Birliği'nde istemiyor. Halbuki Türk insanı sıkı çalışıyor, sanayileşiyor ve akıllı. Güzel olan şu ki başkanlarımız arasında bir kankalık ilişkisi var. Trump ve Erdoğan olağan dışı bir ilişkide bir bağ kurdular diye bu konudaki açıklamalarını sonlandırmıştı Tom Barak. Devamında Tom Barak bileceğiniz üzere Mısır'da Trump Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan oluşan üst düzey heyet Şarm El Şeyh'te Gazze'de ateşkes anlaşması imzalamıştı. Bu konuya dair bileceğiniz üzere Türk askeri Gazze'ye gidecek mi gitmeyecek mi? Tom Barak bu konuyla alakalı benim kişisel görüşüm şu ki eğer ben şahsen Netanyahu'ya danışmanlık yapıyor olsaydım Türk askerinin Gazze'ye girişine izin vermenin yapabileceği en harika şey olduğunu söylerdim. Türkiye'nin Hamas ile çok iyi ilişkileri var. Doğrusu Türkiye görüşmelerin sonunda dahil oldu. Katar'la birlikte Hamas ile görüştü ve bizi kurtardı. Günün sonunda ben sizlere söyleyeyim. Bu mevzu sadece tartışıldığıyla kalacak. Yani Türk askerlerinin Gazze'ye ayak basmasını İsrail katiyen istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri de sırf böyle bu adam yani Türkiye'nin büyükelçisi olduğundan dolayı Tom Barak böyle bir iyimser bir tablo çizmiş. Fakat Amerika özellikle de Washington'a, Beyaz Saray'a uzandığımızda hiçbir şekilde İsrail lobisi tamamıyla sarmış. Yani Türk askerlerinin Gazze'ye gitmesini istemiyorlar. Tom Barak'ın bu açıklamaları sizi yanıltmasın. Hemen devamında kıymetli dostlar, Tom Barak her ne kadar Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin siyasi söylemlerden öteye gitmeyeceğini söylese de hiç de İsrail meclisi böyle düşünmüyor. Dün İsrail meclisinde konuşan OHAL TAL yapmış olduğu açıklamalarında diyordu ki Türkiye artık İran'dan daha büyük bir risk unsuru bizim için. Giderek güçlenen İslamcı damar İsrail için stratejik bir patlama riski oluşturuyor. Türk tehdidi fiziksel olarak da uzağımızda değil.
Kudüs'teki Türk konsolosluğu egemenliğimizi sarsmaya yönelik operasyon üssü gibi çalışıyor. Batılı ülkeler eğer hemen bir şey yapmazsa en büyük bedeli İsrail ödeyecek diyordu İsrail Meclisi'nde konuşan o Hattal. Evet, İsrail Meclisi'ndeki açıklamaları gördünüz. Artık bundan sonraki dönemde Türkiye İran'dan daha büyük bir tehdit İsrail için diyorlar. Özellikle şunu belirtmek isterim. İsrailliler sürekli zaten Türkiye ile alakalı bu tür açıklamaları yapardı ama açıklamaların dozu da gitgide artıyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi Türkiye'nin bağımsız savunma sanayisindeki atmış olduğu dünya genelinde konuşulan olaylar. Hangilerinden bahsediyorum? Mesela 4 gün önce biz ne yaptık? Dünyadaki ilki gerçekleştirmedik mi? Kızıl Elma'dan Gökdoğan hava füzesi atışıyla. İşte Türk savunma sanayisinin gelişiminin İsrail'e yansıması bu şekilde oluyor. Mesela gariptir, Kızıl Elma atışından sonra Mossad işte saçma sapan paylaşım yapmıştı. Yani demem odur ki Türk savunma sanayisindeki adımlar hızlandıkça İsrail'den gelen nefret söylemleri de giderek artacaktır. Ama ton barağı kalsa bunların hepsi siyasi söylenmiş. Neyse. Şimdi Türk savunma sanayisi gün be gün gelişiyor dedim. Mesela kıymetli dostlar, çok merak edilen hususlardan bir tanesidir. Özellikle dünyanın dört tarafında Türk İnsan Hava Araçları'nın operasyon gerçekleştirdiği dönemde hepimizin aklında aslında tek bir soru vardı. Acaba işte Türk İnsan Hava Aracı Allah korusun düşman tarafından vurulsa, düşürülse, kaza kırıma uğrasa veyahut da işte Türk mühimmatları bazen patlamadan mamteler düşmanların eline geçebiliyordu. İşte kıymetli dostlar, bu konuyla alakalı Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, eğer ki Türk mühimmatları düşmanın eline geçerse yazılımlarına ulaşabilirler mi? Bu konuyu cevaplandırdı. Kıymetli dostlar, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci diyordu ki mühimmat güvenliği açısından mühimmatlarımızın neredeyse hiçbirinde yazılım önceden yüklü değil. Örneğin Mamle mühimmatı birinin eline geçse bile üzerinde hiçbir yazılım bulunmuyor. Yazılım atış yapılmadan hemen önce platformdan mühimmatın üzerine kriptolu olarak yükleniyor. Yazılım o anda yükleniyor ve mühimmat o yazılımla hedefine gidiyor. Algoritmaların başkalarının eline geçmemesi için mühimmatlarımızın içerisinde birçok önlem bulunuyor. Mühimmat etkisi bittikten sonra kendisini sıfırlama veya uçuş esnasında bir sorun yaşanması halinde üzerindeki tüm bilgiyi silme yeteneğine sahip demişti Murat İkinci. O değil de olaya gelir misiniz? Mamle mühimmatı mı atılacak? Örnek veriyorum. Hedef tespit edildi, vurulacak değil mi? Kıymetli dostlar, Mamle'nin üzerinde yani fabrikadan çıkar çıkmaz bir yazılım yok. Roketsan'ın mühimmatı Bayraktar TB2'ye yazılımsız olarak yükleniyor. Daha sonrasında havadayken hedef tespit mi edildi? Hemen anlık Bayraktar TB2'den kriptolu, şifreli bir yazılım yükleniyor Mamle'ye. Daha sonrasında atış gerçekleşiyor. Oldu da bomba mesela etkisiz hale gelmedi mi? Zaten havadayken tüm bilgiler silinebiliyormuş. Kendini imha edebiliyormuş. İzninizle sormak istiyorum. Nereye geleceğimi az buçuk anladınız. Türkiye mini akıllı mühimmatlarında dahi bu yeteneğe sahipse, yani düşmanlara, istihbarata karşı koyma yeteneğine bu şekilde sahipse, sizce Türk İnsan Hava Araçları'nda nasıl bir protokol uygulanıyordur gizlilik açısından? Düşünebiliyorsunuz değil mi? Yani az buçuk sorularınızın cevabını almışsınızdır. Yine Türk savunma sanayisi, yine kritik gelişmeler. Kıymetli dostlar, birçoğunuzun haberi vardır. Dün Doğu Akdeniz'de Bayraktar TB3'ümüzden kontrol edilen Aselsan üretimi kamikaze insansız deniz aracı Albatros müşterek bir operasyon icra etmişti. Görüntüleri şu an görmektesiniz. Ayrıca Bayraktar TB3'ümüz müşterek operasyonda Kemankeş, Mamle ve Mamte atışları da gerçekleştirmişti. Özel olan şudur ki gösterim faaliyetini İtalya, Birleşik Krallık, İspanya, Japonya ve Brezilya askeri heyetleri bu şekilde görmüş olacağınız üzere takip etmişti. Allah'ın izniyle aldık hızımızı, gidiyoruz. Dümdüz istikametimiz Kızıl Elma. Ulaşamayacağız belki. Yaklaştıkça her gün uzaklaşacak ama Kızıl Elma'ya dümdüz tüm hızımızla gidiyoruz Allah'ın izniyle. Bu gelişmelerin hiçbiri sürpriz değil. Adamları gördünüz. Heyetler şaşkın şaşkın izliyor. Şunu da belirteyim. Japonya artık alacak Bayraktar TB3'ü. Kafaya koydu. Japonya'nın Cumhurbaşkanı ne demişti? Türkiye İnsan Hava Araçları'nda dünyanın önde gelen liderlerinden bir tanesi. Japonya'da işte kara araçlarında lider, işbirliği yapalım beraber diyordu. Japonlara artık az kaldı. Bayraktar TB3 2-3 parti büyük ihtimalle satılacak Japonlara.
ya. Şimdi Bayraktar TB3 Japonlara gitmesine de Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki dünya geneli atılımı da devam ediyor. Bugün daha öğle saatlerinde hemen Cuma'dan çıktık, Allah kabul etsin. Bloomberg'in haberini görmüştüm. Kıymetli dostlar, Bloomberg diyordu ki Türkiye insansız hava aracı pazarını güçlendirmek için Pakistan'a bir üretim tesisi açacak diyordu. Metni aynen Bloomberg'de olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. Konuya yakın Türk yetkililer Türkiye'nin uluslararası pazarda savunma sanayisini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak Pakistan'da muharebe insansız hava araçları montajı için bir tesis kurmayı planladığını söyledi. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar Türkiye'nin Pakistan'da üretilecek gizli ve uzun havada kalışlı insansız hava araçlarını ihraç etmesini öngören projeye ilişkin görüşmelerin Ekim ayından bu yana önemli ölçüde ilerlediğini söyledi. Türk Savunma Bakanlığı yorum yapmayı reddetti bu konuya dair. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaul Tahrar ise yorum talebine yanıt vermemişti. Bu haberden sonra da aklıma şey geldi. Pakistanlı gazeteci, bir önceki videoda anlatmıştım sizlere. Kızıl Elma'nın Gökdoğan atışı sonrasında ne diyordu Pakistan'ın önde gelen gazetecisi? Özellikle de diyor Türkiye bu yeteneğe kavuştuktan sonra biz Pakistanlılar olarak bir kere daha Türkiye ile müttefik olduğumuz için gurur duyduk diyordu. Kıymetli dostlar, Türkiye eğer bir alanda yükselirse Türkiye yalnız başına yükselmiyor. Türkiye yanındaki dost ve kardeşlerini de bu yükselmeye dahil ediyor. Görün bakın, sadece bu olaydan bile Pakistan savunma sanayisi hem ekonomik anlamda hem de teknoloji bakımından ne kadar etkilenecek, ne kadar olumlu etkilenecek. Çalıştık, çabaladık, meşakkatli yollardan geçtik ve artık yavaş yavaş meyve toplama sırası bizde diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim, kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun, sağlıcakla.